Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim dünkü dersimizde beyan ettiğimiz üzere Şit Aleyhisselam'ın Mekke'de yaşanan olaylar sonrasında medeniyetlerin gelişimi ve kendi miracında Hz. Adem Efendimiz'e ona yaşanacaklarla ilgili verdiği beyannameler sonrasında babası gibi Medine tarafına göçmeye karar veriyor ama tam da Medine'ye değil, biraz daha yukarıya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında Medine'den biraz daha uzak bir noktada yaşayacağı olayların yaşandığı döneme gidiyoruz, Taif bölgesine. Tabi dünya tek bir kıta olduğu için henüz bu uzaklıklar sizin bugün gördüğünüz haritalardaki gibi değil, biraz farklı. O yüzden yukarısı aşağısı derken genel ibare yanlış bir kavram kullanılmaması adına özellikle seçiyoruz bu kavramları kullanmayı. Çünkü o dönemin coğrafyası o döneminkinden farklı. Nuh tufanından sonra coğrafyadan çok daha rahat, bugün anlaşılabilir düzeyde ifade edebiliyor olacağız Allah izin verirse. Şit Aleyhisselam Taif bölgesinde, bölge itibariyle diyelim, kavimlere yön tayin etmeye başlıyor. Çünkü Cebrail Aleyhisselam onlara bir emir getiriyor. Zira kavimler gelişiyorlar ve akıl almaz teknolojilere ilerleyen sayfalarda göreceğiniz üzere imza atmaya başlayacaklar. Bunları hayata geçirecekler. Ama artık bunların yan yana durması Mekke'de de görüldüğü üzere farklı ticari anlaşmazlıklara sebep oluyor. Artık işin içerisinde maddiyat var. Taif'te bir toplantı yapmaya karar veriyor Şit Aleyhisselam. Bu toplantıda ticaret, yönetim konuşuluyor. Her şeyin nasıl olması gerektiğini Şit Aleyhisselam şeriat-ı Ademiyye'deki fıkha göre, Hz. Adem Efendimiz'in şeriatine göre beyan ediyor. Hiç kimse itiraz etmiyor esasında. Ama özellikle insanların yavaş yavaş bu farklılaşma ve maddiyata ulaşma konusundaki tecrübesizlikleri, eksik bilgileri, onları biraz daha tartışmaya meylediyor olacak olsa gerek. Cebrail Aleyhisselam'a Allah-u Zülcelal emrediyor. Ve Cebrail Aleyhisselam Şit Aleyhisselam'a gelerek tam da toplantının içerisinde, tam da her şey yavaş yavaş toparlanacak mı acaba derken arada çıkan ufak tefek söylemler içerisinde onları gönder ey Şit diye emri vahyediyor. Bunun üzerine tabii ki Şit Aleyhisselam vahiy ilahinin inzal olduğunu beyan ediyor. Bütün topluluk büyük bir sessizlik içerisinde Şit Aleyhisselam'ın ağzından çıkacak emirleri bekliyor. Bu dönemde emir demek her şey demek, çünkü bir emre itaatsizlik sonucunda cennetten nasıl çıkıldığını, bir emri çiğnemek yüzünden iki kardeşin birbirine, kardeşin kardeşi nasıl vurduğunu yaşamışlar, görmüşler. Anneler, babalar, dedeleri neler yaşamış görmüşler artık. Efendim iki ana grup hariç 32 göç yoluna çıkıyor. Tarihteki ilk kavimler göçü diye bahsedecek olsak çok da yanılmış olmayız. İki kavim yerinden pek de hareket etme niyetinde değil. Şit Aleyhisselam'a bölgede kalmayı istediklerini, Şit Aleyhisselam'a hizmet edebileceklerini, burada kalmak istediklerini söylüyor. Şit Aleyhisselam kendi evlatları, torunlarından bahsedip zaten bölgede bir medeniyet merkezi olduğunu, bölgede bir topluluk var olduğunu ama herkesin göçüp dünyanın dört bir tarafında rızkını aramaya devam etmesi gerektiğini, zaten herkesin kardeş ve bir ve beraber olduğunu ifade ediyor. Ancak bakıyor ki iş olmuyor, biraz Şit Aleyhisselam düşünceye dalmaya başlıyor. Yine Cebrail Aleyhisselam vahyi inzal ediyor, diyor ki bu iki grup da buradan çıkmazlarsa başlarına taş yağacak. Bu sözün karşısında Cebrail Aleyhisselam'a şöyle bir beyanatta bulunuyor. Onlar bilmiyorlar ya Cebrail. Cebrail Aleyhisselam bu muhteşem cevabın karşısında şöyle buyuruyor. Sen onun nurunu taşıyorsun ya Şit. Evet, Şit Aleyhisselam Nur-u Muhammedi'yi taşıdığı için bir peygamberin topluluklar içerisindeki ilk imtihanını yaşarken Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu taşıyor olmasının getirisi, onunla olan benzeşik özellikleri, ruhunun benzeşikliği tabiri caizse, onu da aynı cümleyi kurmaya aynı bölgede sebep oluyor. Ve Hz. Şit Aleyhisselam onlar içinde onlar bilmiyor diyor. Yıllar geçecek ve biz Siyer-i Nebi'de Medine topraklarından Taif'e giderken, daha doğrusu Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam nasıl taşlandığını anlatırken
Cebrail aleyhisselam yetiştiğinde Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin de onlar bilmiyorlar ya Cebrail demesi gibiydi bu. Hazreti Şiit aleyhisselam bir gece oturdu ve kalanlara ahir zamanı anlattı. Baktı ki o kavim biraz daha, o topluluk, o torunların torunları artık meseleyi tam olarak anlamaları için ahir zamanı anlatıyor. Nerede? İnsanlığın ilk dönemi. İnsanlar içerisinde dünyada yeryüzüne gelmiş ilk peygamberinin elinden dinliyorlar bu sözü. Ahir zamandan bahsederken Taif'ten bahsediyor Hazreti Şiit aleyhisselam. Taif'te yaşanacaklardan, Nur-u Muhammedi'den, o geldiğinde buralarda neler olacağından, insanların cehaleti yüzünden onları anlayamayacağından, o cehaletin onların sonu olacağından ama onların sonlarına karşılık büyük bir hakikat ve hikmet doğacağından bahsederken o topluluğa bir hakikati bu dille ifadelendirmeye çalışıyor. Efendim bu noktada Şiit aleyhisselam bir usule daha geçiş yapıyor ve onlara bir sofra kuruyor. Bu dönemde insanlara yemek yedirmek oldukça ehemmiyetli. Tarih boyunca hep böyle oldu zaten. Peygamberlerin sofraları, hizmetleri, fakiri, fukarayı, çevresinde var olan insanları doyurmaları. Hz. İbrahim Efendimizle beraber meşhur olmuş olan bu peygamber sünneti hepimiz için hala geçerli olan en büyük bir infak hakikati. En büyük sadaka, en büyük muhabbet, en büyük zevk diye tabir edilse yerindedir. Ki Hz. İbrahim Efendimiz döneminde geldiğimizde de bu mevzudan kısaca bahsediyor olacağız inşallah. O dönemde efendim yemek yedirene bir emriniz var mı diye nida edilirdi. O da Şiit aleyhisselam da döndü ve evlatlarına emretti. Gidin. Yani ondan sonraki süreçlerde bizim için şimdi misafirin ehemmiyeti oldukça yüksektir biliyorsunuz. Misafirin istediği hemen yerine getirilmelidir. Ev sahibinin en önemli vazifesi kendisine gelen misafiri rahat ettirmek, onun isteklerini yerine getirebilmek, yeterli ve imkan dahilindeki olan her şeyini karşılamak üzerinedir. Bu dönemde de böyle ama bir adet var. O adet de nereden kalmış? Cennetten kalmış. Neden? Çünkü cennette Hazreti Adem ile Hazreti Havva anamıza bir sofra indirildiğinde canları ne çekiyorsa melekler bunu getirdiğinde başka bir emriniz var mı efendim diyorlardı ya hani garson gibi. Dolayısıyla sofranın başında oturmuş olan zat-ı insan kendisinden emir telakki üzerine beklentiye düşünmüş olan taraftadır. Dolayısıyla cennetten kalan bu adeti Şiit aleyhisselam uygulama noktasına getirmiştir. Böylelikle de o kavmi hakikat yolundan çıkmadan Allah-u Zülcelal'in emrine uymaya mecbur edecek bir kıvamı kendisi oluşturmuştur. Ve onlara bu sofranın başında olmanın getirmiş olduğu etkiyle emretti ve gitmelerini söyledi. Onlar da gitmeye başladılar. Efendim sonradan bu emir tabii ki misafirlere bırakıldı. Artık misafirlerin ehemmiyeti önemli oldu. Bu da insanların tarih boyunca yavaş yavaş cennette var olan o güzellik ve hakikatten oluşup dünya metaıyla uğraşmalarının bir neticesi olarak karşımıza çıkıyor olacak. Efendim Allah nasip ederse yarın Şiit aleyhisselamın evlatlarının denizde bir adamla karşılaşmasından bahsedeceğiz. Denizler için önemli bir zattır İlyas aleyhisselam. Ondan bahsedeceğiz efendim. Yarın görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.